Gerçekten dünyanın en pahalı ülkelerinden birini geziyoruz şu anda. Bakın şurada bizim markaları görmeye başladım. İsterseniz böyle ayran. Burası İsviçre'de bir sıradan köy. Bak bizim sofraya bak. Peynir var, balığımız var. Şu domatesin kilosu 5 frank. Bazıları vardı 7 frank. Kare olarak tasarlanmış 2 tane bayrak varmış. Biri İsviçre, diğeri hangisi? Avrupa'da abartılmış bir konu daha söyleyeyim. 11 tane tren kalkacakmış buradan. Ne güzel yerlerden geçiyoruz ya. O kadar temiz ki. Sıradan bir tuvalet ya. Dikkatimizi çekti. İşte sabahtan beri bahsettiğim yerlere geldik sonunda. Şu aile Türk değilse ben hiçbir şey bilmiyorum. Gölün kenarında mangal yakıyorlar. Durumlar kötü. Neden diye sormayın. Sizlere iyi seyirler, bize de keyifli İsviçre gezisi olsun. Mosaic Apartments ve Montebello Villa sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumuzun İsviçre ayağına hoş geldiniz. Nasılsınız? Harikayız gördüğünüz gibi bizi soracak olursanız. Ne yapmıştık? Ta Almanya'dan arabayı kiralamıştık. İtalya'nın kuzeyine gitmiştik. Oradan da Avusturya üzerinden İsviçre'ye gelmiştik. İlk bölümde İsviçre'ye niye geldik? Neden battık? Neden bu kadar pahalı diye anlatmıştım. İşte bu bölümde de İsviçre'de arabayla gezerken işte tren hakkında bilgiler olsun, köyler hakkında bilgiler olsun, bunları aktaracağız size. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Amacımız İsviçre'de kaçıracağımız noktalardan çok yolculuk yapmak. Yani road trip tabiri caizse. Çok güzel bir canavar gibi şurada arabamız vardı. Ta Almanya'da kiralamıştık. Park ettik. İnşallah ceza yemeyiz. Bilmiyorum nasıl park ediliyor. Buralarda hala bir şekilde öğrenememiştik. Ve dedik ki bugün Burçin'le artık dedik Zürih'te yapacak bir şey yok. Çünkü burası bildiğiniz kocaman bir şehir. Sıkıcı. Marketten alışveriş yapalım. Böyle Luzern'dir, Interlaken'dir, Alpleri göre göre, gölleri göre göre gezelim dedik. Biz dedik de video başlamadan önce siz ne yapıyordunuz? Hadi bakalım videoyu beğenip güzel yorumlarınızı yazın. Deniz, Burçin sizinle beraber biz de geziyoruz. Biz de rota çıkartıyoruz ki ne kadar çok takipçimiz varmış Avrupa'da. Böyle Samsun'dan tutun da Konya'dan tutun da arabalarını atlayıp gezip bizim videolarımızı izlemişler. O yüzden iyi ki varsınız. O yüzden ne diyoruz videomuz başlarken? Hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar, sizlere iyi seyirler, bize de böyle güzel bir güneşli günde keyifli İsviçre gezisi olsun. Başlıyoruz. Günaydınlar. Günaydın Burçin Hanım. Nasılız bugün? Günaydınlar. Uçak geçti de o yüzden videomuz kesildi. Nasılız tekrardan? Elhamdülillah. Canavar gibiyiz değil mi? İyiyiz. Güzel yerler bizi bekliyor. Bugün Burçin'in de hiç görmediği yerleri göstereceğim ona. Aslında İsviçre'de öyle hani 2 gün 3 gün kalayım, her yeri göreyim, küçük bir ülke olsa da bir imkanınız yok. Kuzeyinde ayrı, doğusunda ayrı, batısında ayrı ki asıl güneyindeki Alpler muazzam. Bugün işte beraber bu yolculuğu yapacağız. Şimdi alışveriş yapalım. Markete gidelim ve kahvaltı yapalım. Aynen. Neden? Burada bir kahvaltı yapıyorsun. Yani doymasan bile 50-100 frank ödüyorsun. Örnek veriyorum. Hani zaten adamların frank yani. Zaten frank yaklaşık 1,10 euro değerinde. Batıyorsunuz. Zaten kahvaltıya da o parayı vermeye gerek yok. Burada bir marketler zinciri var. Coop adında. Orada da köpek var bize bağırıyor. Hello. Korkma biz de yabancı değiliz. Bu Coop marketler zinciri birçok yerde var ve aynı zamanda Migros'ları da görebiliyorsunuz ve Migros da aslında bir İsviçre markası. Gelmişken biraz da fiyatları göstereyim. Hani tabii burada insanlar normalde genelde kişi başı 10.000 euro falan kazanılıyor diyor da gerçek öyle değil. 3-5 bin eurolara geliyor mesela bir çalışanın maaşı 4.000 frank asgari ücretlinin, ona göre hesaplayın. Yani şöyle tavuk butlar var mesela 13 frankmış kilosu. Yani nereden baksanız 15 euroya falan denk geliyor. Ya Burçin, sen daha düne kadar evin önündeki ağaçtan böyle salkalayıp limon toplarken şimdi burada tanesine 0,40 sent veriyorsun. Şu kadarcık zeytin aldık. Şu kadarcık ya 5 frank ve hani peynirlere falan bakın. 8'de var, 4'de de var. Bilmiyorum hani markalarını daha çok ama şöyle krem peynirler mesela 2,80 frankmış. Şu domatesin kilosu 5 frank. Bazıları vardı 7 frank. Yani 8 euroya yaklaşık geri geliyor domates alıyorlar. Kolay gelsin İsviçre'ye, başarılar. Biz yakında Fethiye'ye dönüyoruz. Biz elendik. Bu normal değil mi? Şu. Evet. Normale benziyor. Krem peynir işte. Tamam. Öyle olduğunu tahmin ediyoruz. Mesela bu da 2,35'miş. Bakalım zeytinyağlarda Türkiye markası var mı? Bak bunu çok üzülüyorum çünkü genelde. Hep İtalyan. Görüyorsunuz. Şurada da İtalyan var. Şu İsviçre'nin kendi markasıymış. Şu da İtalyan mesela. Ya o yüzden
bunlar çok fazla domine ediyor. İspanyollarla İtalyanlar zeytinyağı konusunda ve fiyatlarını çok bilmiyorum. Ama 21'e de var, 9'a da var. Markasına ve boyuna göre değişiyor. Şöyle de bir zeytinyağı aldık. 7.95'miş. Bu bizi 3-4 gün götürür artık. Bakın şurada bizim markaları görmeye başladım. İsterseniz böyle ayran, Yörük markasının. Şurada bizim Göral diye bir markamız var. Leblebi satıyor. Şurada çekirdek satıyorlar. Bilmiyorum, bol tuzluysa alalım. Yolda yeriz. 3,5 frankmış mesela. Mesela böyle ürünlerde varız. Ekmekler güzel. Bizdekinin direkt aynısı. Hatta şöyle baget olanları da var. Küçükler 1,20, büyükler de 2,20'ymiş. Böyle sandviç falan yaparken bunlardan da yol kenarında keyfini sürerek manzaralı yerlerde yiyeceğiz inşallah. Birazcık da et gösterelim isterseniz. Bakın 400 gramı 8,80, kilosu 22 frank. Bak şöyle yukarıya etlere geldim. Sadece şu parça 10 frank, kilosu 57. Yani bunlar çok çılgın rakamlar Avrupa şartlarında. O yüzden gerçekten dünyanın en pahalı ülkelerinden birini geziyoruz şu anda. Bakın böyle çok güzel kokan kavunlar var. 1 euroymuş. Bir tane alacağız hatta şimdi. Kirazlar böyle cam gibi. 15,90'mış normalde. 9,50'ye düşmüş. Şöyle bir tane de kavun alalım. Nehir kenarında keseriz. Şöyle bir de mis gibi balık aldık. Dardanel ton. Neyse işte. Sanki içeceğimiz mi eksik şu an? Evet. Yani bir şu an zaten bayağı bir doldurduk. Bu bizi 2 kahvaltılık götürür. Bayağı bir şey aldık. Bak 76 frank tuttu. Bu ülkede KDV var mı? Anlamadım ama net bir şekilde şurada altında görünmüyor. Belli ürünlerde var galiba. Bizi bu 2-3 gün götürür. Eğer bizden haber alamazsanız zaten bir yerlerde köyde böyle kendimizi atmışızdır. Şimdi burada ilginç olan şeylerden bir tanesi şu. Çok sistematikler ya. Kaç kere söyledim size. Akşam biz kaldığımız yerin çatı katında takılıyorduk. Sonra oradaki barmen çocuk faslıymış. Muhabbet, sohbet derken ya dedim, ikramlık bir şey vermiyorsunuz mu dedim. Hani parasını ödeyeceğim dedim. Normalde burada menüde yoksa yoktur. Çocuk bize ne yaptı biliyor musunuz? Salatalık kesti. Havucu yokmuş çünkü. Limon sıktı, tuzladı. Bir şeyler de içiyorduk. Yanına getirdi, koydu. Dedim ki adamsın ya. Dedim bizim kültürümüzde yok dedim. Bir şekilde hallederiz var dedim. Ben de yıldım bunlardan dedi. Hep dedi sistem dedi. Bir şey yedi, yanlış yaptı dedi. Hemen ceza dedi. Dedim kardeşim biz dedim 3 haftadır buralardayız. Vallahi hani bir şey yanlış yapacağız diye geriliyoruz dedim. Yani anlayacağınız bizim kültürlerimizle birazcık benzediği için Akdeniz ikliminden dolayı bunu buraya gelen birçok insan yaşıyormuş. Bir tek biz yaşıyoruz sanmıştık. Arabamıza bineceğiz. Bir saat yolculuğumuz var. Artık yavaştan gerçek İsviçre'ye başlayacak. O kadar uzun tünellerden geçiyorsunuz ki tüneller ülkesi zaten burası. Mesela Avusturya'dan buraya gelirken doğu kısmında 15 kilometre uzunluğunda tek parça tünelden geçmiştik. Şimdi de yine Zürih'teki bir başka uzun ama görece 4 kilometre, diğerinden bakınca hiç yanından bile geçemez bir tünelden geçiyoruz. Yani bunları 50 sene önce yapmışlar. Ben size önceki bölümde anlatmıştım. Hiçbir savaşa karışmamışlar. Hep böyle orta yolu bulmaya çalışmışlar. Paralar hep buraya akmış. Bankacılık sistemi buralardan çıkmış. Bunun da kaymağını yemişler. Tabiri caizse. Ama İsviçre'den sonra benim hatırladığım tünel kısmındaki en uzun tünel orada diye biliyorum. Norveç. Orada da 60 kilometre mi ne tünel vardı. O videolarımı da izleyince görürsünüz. Sonra gördüklerimden ilginç olan yerde İsviçre oldu. Böyle sürekli tünellerden gidiyorsun. Zürih'teydik. Luzern'e geldik. Böyle batıya doğru Cenevre'ye gider miyiz bilmiyorum ama amacımız şuraları gezmek. Sonra şu kısmı gezmek. Interlaken tarafları, şu dağları görmek. Sonra da bakacağız. Belki yukarılara doğru çıkar dolaşmaya devam ederiz. Yine her zamanki gibi internetimiz 5G çatır çatır çalışıyor. Neden? Bakın bu turda da yine eSIM-IO'yu kullanıyorum arkadaşlar. Böyle tek bir eSIM'imle şöyle size canlı canlı bakın göstereyim. Şuradan referans hediye kodu kullan kısmı var ya, buraya Deniz 100 yazacaksınız. Birazdan göstereceğim. Ve şuradaki eSIM'inizi aktive ettikten sonra
bakiyenizi yükleyeceksiniz ve 200'den fazla ülkede e-SIM-OYA'yı kullanabiliyor olacaksınız. Sanmayın ki biz de gittiğimiz bütün ülkelerde tek tek sim kart alıyoruz, pasaport uğraşıyoruz. Kaç kere anlattım size bunu. Hatta Hong Kong'undan, Tayland'ından aynı e-SIM'le hep internete bağlanıyordum. Günümüzün teknolojisi artık böyle. Demiştim de biliyorsunuz. İşte bu One SIM teknolojisi sayesinde arkadaşlar tek bir e-SIM'le uygulamadan her şeyi yöneterek internete bağlanabiliyorsun. Yapmanız gereken tek şey, az önce referans kodu gösterdim ya, eğer hiç daha e-SIM-OYA'yı kullanmamışsanız oraya Deniz 100 yazın. 50 dolara kadar olan bakiye yüklemelerinizde bir o kadar da e-SIM-OYA hediye edecek yeni kullanıcılara. Sonra gidin e-SIM'inizi aktive edin ve bakiye yüklemeye başlayın. Diyelim ki şu an Yunanistan'a gideceksiniz ya da Balkanlara geleceksiniz. Bu paketlerde %10 indirim var ve herhangi bir son kullanım tarihi yok. Daha bir sürü ülkede de indirim yapacaklar. Oradan bakarsanız uygulamayı inceledikçe. Ve aynı zamanda da bu teknolojinin en güzel yanı, mesela artık bir ülkede ya da bir bölgede Avrupa kıtasında sınırsız günlük internet alabiliyorsunuz. Yine uygulamadan incelersiniz. O yüzden bundan sonra yurt dışına gittiniz ya Deniz biz de rahat rahat internete bağlanalım, sürekli uğraşmayalım, kolaylık olsun diyorsanız, kendim kullanıyorum yıllardır. Eşim de artık kullanıyor. Çok memnunuz. Memnun olduğumuz için ve bize de sponsor oldukları için gönül rahatlığıyla bir işbirliğini paylaşıyorum. Detayları açıklamaya bırakırım. Oradan bakarsanız, dediğim gibi Deniz 100 kodunu kullanmayı unutmayın yeni kullanıcılar. e-SIM-OYA'ya da dünya turumda sponsor olduğu için teşekkür ediyorum. Peki biz şu anda nereye geldik? Şimdi arabamızı şuraya bir yere park ettik ve dedik ki hemen bir tane göl kenarında kendimize yer bulup havanın keyfini çıkarıp yemeğimizi yiyelim. Bulunduğumuz yerin ismi Luzern ve bence İsviçre'deki en tatlı kentlerden bir tanesi. Zürih'ten bile daha güzel olduğunu düşünüyorum. Ve böyle insanlar bakın oturmuşlar, güzel havaların keyfini çıkartıyorlar. Herkes abur cuburunu, sandviçini almış. Parklarda zaman geçiriyorlar. Biz de şimdi onu yapacağız. Şuraya böyle kurulduk. Getirdiğimiz şeyleri yiyeceğiz. Sonra da burayı gezmeye başlayacağız. Bak bizim sofraya bak. Peynir var, balığımız var, domatesimiz var, yeşilliğimiz var, zeytinimiz var, ortamımız var. Nefes çok güzel. Vallahi bıktık artık dışarıda yemekten. Yani dışarıdan kastım hazır bir şey yemekten. O yüzden bir kere de kendimiz hazırlayalım istedik aslında. Bugünkü amacımız da buydu. Bir de fiyatları görüyorsunuz. Yani bir gidiyorsun 2 kişi yemek yiyorsun. 60 frank, 100 frank para ödüyorsun. Yani parasını da geçtim. Bunun da bugünkü keyfi ayrı olacak. Şansımızda da çok güzel bir hava var. Hadi bakalım biz bir karnımızı doyuralım. Sonra gezmeye başlayalım. Karnımızı doyurduk. Artık burayı gezmeye başlayalım bakalım. Şimdi böyle gölün kenarında bir dünya park var. Birazdan Orta Çağ döneminden beri ayakta kalmış, çok iyi korunmuş tarihi kent merkezine yürüyerek gideceğiz. Avrupa'nın birçok yerinde böyle amcalar, teyzeler daha çok. Bizdeki hani nasıl diyeyim, misket, bilye vardı ya. Öyle oyunlar oynuyorlar. Sonra birbirlerini işte iterek şu ortadaki mor topa doğru kim yakınsa puanı o topluyor. Ve bunu her yerde görebiliyorsunuz. Şimdi onların yanından bu güzel parktan geçerek gidiyoruz. Bu arada çok fazla da göçmen görüyorsunuz burada. Yani İsviçre'ye ben 2 sene önce gelmiştim en son. Bayağı da gezmiştim ama bu kadar göçmen görmemiştim. Biraz dikkatimi çekti doğrusu. 99 milletten insan yüzü görüyorsunuz parklarda bile. O kadar ciddiler ki çıt çıkarmadan böyle oldukça oyunu ciddiye alarak, ölçerek, biçerek, tartarak bu oyunu oynuyorlar. Bakın kaç tane farklı grup var. Burası da işte ülkenin en ünlü göllerinden bir tanesi Luzern. Zürih'ten sonraki en ünlü ikinci yeri olarak biliniyor ve kuğuları var böyle çok güzel. İsviçre'de kuğu olmak vardı tabiri caizse. Burada kolay kolay hayvanlara asla zarar veremezsiniz, dokunamazsınız. Hatta beslemek bile yasak. Ve burayı bu kadar ünlü yapan şeylerden bir tanesi, her ne kadar 80 bin kişi yaşasa da böyle tertemiz göllerin başladığı yer. Orta Çağ kenti hemen şurada kent merkezinde ve bu dağlardan sonra ise Alpler başlıyor. Daha çok fotoğrafçıların gezdiği yerlerden bir tanesi burası. Çok iyi kareler yakalayabiliyorsunuz. Şu teknelerle de isterseniz bu güzel gölün keyfini sürerek turluyorsunuz. Şu an biz biraz temizlenmeye çalışıyoruz. Burada festival gibi bir ortam yapmışlar. Farklı böyle mutfakların arabalarını koymuşlar, büfelerini. Gelip alıyorsunuz. Ama tabii yani yeme içme konusunda tek bir örnek göstereyim. Az önce gördüğüm Tibet Food yazmış. Ya Allah aşkına Tibet mutfağı mı var mesela dünyada bilinen? Ki bir de Greek gördüm.
Şurada Ama döner vardı. var bak şurada bizimkine benziyor. Sanki diyeceğim ama şivarma yazıyor. Şivarma ise bizim değildir, Arap'tır. Bize döner lazım. Greek'te vardı. Greek'te var işte, onlar da döner yazıyor bazen. Nedir kardeşim bu Türk mutfağını çektiği ya? O kadar iyiyiz ki bak, o kadar iyiyiz ki bir pazarlamayı yapamıyoruz. Her videomda üşenmeden dile getireceğim bunu. Vallahi var ya, bunların hepsini toplayıp 10'la çarpar Türk mutfağı. Bunu milliyetçilik sevdasıyla söylemiyorum. Hepsini neredeyse denemiş birisi olduğum için söylüyorum. O yüzden hak ettiğimiz yere değiliz. Burası festival alanı. Yazın çok böyle Avrupa'da meydanlarda festival görürsünüz. Bu geldiğimiz kentte de Migros sponsorluğunda festival yapıyorlar. Burada yüzmek yasak. Teknelerin park ettikleri şehir merkezindeki liman, kordon bölgesi. Çok güzel, şansımıza hava var. Yani İsviçre'nin yazı gerçekten çok güzel olur. Ben buraya birçok kez geldiğimde yağmurlara denk gelmiştim. Ama son iki gelişimde de yaza denk getirmeye çalışmıştım. İnanılmaz fark ediyor. Çünkü birçok yeri rahatça geziyorsun. Havada hiç nem yok. Şu an Türkiye'de Ağustos ayında sizler 40 derece, 50 dereceyi görürken mesela burada 20-25 derece bildiğiniz bir bahar havası var. O yüzden yazın gelmenizi öneririm. Şimdi o orta çağdan kalma Eskişehir merkezlerine geldik. Dünyada kare olarak tasarlanmış 2 tane bayrak varmış. Biri İsviçre, diğeri hangisi? Yazın yorumlara, videonun sonunda söyleyeceğim. Devam. Böyle bayrakların olduğu bir köprü bizi karşıladı. Şimdi karşı tarafa gireceğiz ve çok güzel size bir aslında kent ama eskiden kasaba göstereceğim. Burada da çok fazla bisikletle ulaşım sağlıyorlar. Tabi arabalar, parklar özellikle çok pahalı olduğu için insanlar daha çok bisiklete yöneliyor böyle güzel havalarda. Burçin en çok burayı beğenmiş. Öyle diyor. Şu anlık tabii. Zürih'e göre. Evet. Şehir olarak yani. Zürih'e göre bence kesinlikle Daha güzel. Çok daha güzel. Daha çünkü tarihi. Zürih çok ekonomi, işte üniversiteler vesaire olduğu için o turistik havayı vermiyor. Yaşamak için güzel orası. Şapel Köprüsü diye geçiyor. 1333 yılında yapılmış ve Avrupa'nın en eski ahşap köprülerinden bir tanesi. Luzern'in de simge yapılarından. Buradan nereye gidiliyormuş zamanında ben de bilmiyorum. Olası saldırılardan korunmak için böyle bir köprü yapıyorlar ve yaklaşık 100 tane o dönemin, bakın üçgen şeklinde yukarıda görüyorsunuz, tarihi izlerini resmettikleri kareler var. Buradan işte geldiğinizde fotoğraf çektiriyorsunuz. Karşıya doğru yürüyüş yapıyorsunuz. Bir de o dönemin işte azizlerinin özellikle çok kullandığı köprülermiş bunlar. Direkt gölün etrafında da böyle restoranlar, oteller, kafeler bulunuyor. Şurası zaten en ünlü yeri. Buradan çok güzel fotoğraflar da yakalayabiliyorsunuz. Şurada kiliseye doğru yürümeye devam edelim biz de. Hava da çok güzel oldu. Keyif ala ala gidiyoruz. Az önce de şuradan başlamıştık. Direkt köprünün sağ tarafındaki parkları gelmiştik ilk başta. Şimdi de karşı tarafa doğru gidip size merkezi tam anlamıyla göstermiş olacağım. Böyle çok güzel masalar da var. Romantik yemek isteyenler için. Şimdi renkli evleri görüyorsunuz. Burada birçok yerde konaklayabiliyorsunuz. İnsanların yaşadığı evler de aynı zamanda. Birazdan arka tarafına gideceğiz. Şuradan şöyle yürümeye devam ettik ve suyun aktığı en yüksek noktanın olduğu yerdeki köprüye doğru gidiyoruz. Yalnız suları bile gerçekten pırıl pırıl. Suyun akış hızını, debisini görüyor musunuz? Bildiğiniz şu an yanımızdan geçerken rüzgarını hissediyoruz. Şuralarda yüzenler gördük köprünün ilerisinde. Yani uygun birkaç göl bulduğumuzda biz de yüzmek istiyoruz. Interlaken'a doğru giderken muhtemelen yüzeriz zaten yol üstünde. Ama buraları bilmediğimiz için girmesek daha sağlıklı. Burası da diğer köprü gibi birebir aslında aynı. Bildiğim kadarıyla yanıyor zaten bu köprüler. Sonra yeniden restore ediyorlar. Ve buradan da direkt Eskişehir'e doğru gidiyorsunuz. Sol tarafımızda şehrin girişindeki aslında o kuleleri görüyorsunuz. İki tane de şu tarafta vardı.
Ve biz az önce şuradaki kiliseye girmiştik. Yani kiliseleri tek tek anlatmıyorum. Dünya kadar kilise anlattık çünkü. Bu gezimizin dediğim gibi amacı yolculuk yapmak. Hadi biraz da şuraları gezelim. Görüyorsunuz su pırıl pırıl demiştim ya. Buradan da net bir şekilde görünüyor. Çok güzel bir şey göreceksiniz. Çok güzel. Bakın. Suyun parlaklığına, netliğine bakın. Hani cam gibi diyorlar ya. Resmen yansımalarına kadar görebiliyorsunuz. Sesi bile ne kadar huzurlu. Hadi devam. Eskişehir'i gezelim. Sonra arabaya biniyoruz. Akşam nerede kalacağımız her Belli günkü değil. tabii ki belli değil. Her zamanki gibi yolda ona karar veriyoruz. Bir yandan da Interlaken yani göller arası dedikleri çok güzel böyle harika göllerin olduğu yere gidiyoruz. Arka planda böyle sokak sanatçılarının seslerini duyarak Eskişehir'in merkezine girdik. Şöyle birer tane su aldık Evian'ın. Markette bile 95 centti, işte neredeyse 1 frank. Dünyada bir Norveç'te hatırlıyorum bu kadar para verdiğimi. Bir de İsviçre'de ki her yerden su akıyor biliyorsunuz ona rağmen. Mücevher ülkesi, saatte satmaya çalışıyorlar. Aklınıza gelebilecek her türlü elmasından da altınından da ne ararsanız var. Paranın sonu yok buralarda. Dediğim gibi ama mesela asgari ücretle çalışan 4000 frank alıyor. 2000 ev kirası oluyormuş Zürih'te özellikle genelde. Buna göre yaşamaya çalışan bir sürü hayalinin peşinde koşan insanlar da var buralarda. Yine de çok güzel bir şehir ama ben birçok kez geldim buraya. Hani bir gün yolunuz düşerse kalmayın. Günübirlik böyle 200 saat dolaşmak için uğrayın derim. Otel Vage adında bir yer. Bu şekilde tasarımları İskandinav ülkelerinde de görürsünüz. Burada da görebiliyorsunuz. Yani birçok o dönemin işte önemli olayı ne yapmak istiyorlarsa resmetmişler binanın dışına. Yani boyamak yerine aslında sanat eseri gibi bir yapı haline dönüştürmüşler. Zaten kapının önündeki Ferrari'den de durumu az çok anlayabiliyorsunuz. Yine bir saat başı oldu. Akşamüstü saat 5 çanlar çalmaya başladı kentin ortasında. Yanlış. Çanlar hala abone olmayanlar için çalıyor ve bildirimleri açmayan, zile basmayanlar için çalıyor. Arkadaşlar bakar mısınız temizliğe? Yani su gibi berrak, hiçbir pislik yok. Ördekler de keyif yapıyorlar. Avrupa'da abartılmış bir konu daha söyleyeyim. Hani sigara içmiyorlardı? Çatır çatır sigara içiyorlar. Burada da içiyorlar. Mekanların çoğunda da içiyorlar. İtalya'da zaten her masada içiyorlardı. Ama ben buradan bu kadar beklemiyordum. O yüzden bu konuya değinmek istedim. Olabildiğince uzak duralım da. Bence daha Avrupa tam anlamıyla bunu hazır değil. Mesela ne demiştim Japonya'da? Neden sokakta sigara içiyorlar? O küçücük çocuklar ışıklarda beklerken niye o dumana maruz kalıyor deyip eleştirmiştim. Bak herkes içiyor. Gençler hele. Başka neler içiyorlar da gösteremiyoruz. Devam. Vallahi şimdi arabamıza doğru gidiyoruz. Böyle yolun kenarında insanlar sosyalleşiyorlar. Mekanlarda bir şeyler yiyip içiyorlar. Biz de kervan yolu dizilir. Plansız bir şekilde yürüyoruz Burçin'de. Güzel ya. 3 haftadır yollardayız. Vallahi enerji tavan. Daha yorulmadık. Ne zaman ki akşam uyumadan önce yemek muhabbeti ve hayalleri kurmaya başlarız. İşte ben Burçin'e şey derim. Of be şu an bir kokoreç olsa da yesek. O işte oh bir kısır olsa da yesek. Bunlar başladığında emin olun dönmüş oluruz. Bu konunun ne uzmanıyım ne de küçük bir fikrim var. Sadece göstermek istiyorum. Özellikle mühendisler. Bakın burada yolları şöyle yapıyorlar. Aşağıya beton dökmüşler. Arada demir var. En üstte asfalt oluyor. Buradaki bir yol çalışmasını görünce göstermek istedim. Hani Avrupa'da yollar nasıl derseniz böyleymiş. Ama İsviçre'nin neresine gidersek gidelim bir inşaat gördük. Muhtemelen bu inşaat işleri çok yavaş işliyor. Özellikle yollarda doğu kısmından ülkeye girerken birçok kez böyle tehlike yaşamadık değil. Çünkü bir anda inşaat tabelası çıkıveriyor önünüze ve bir sürü yerde de inşaat vardı. Arkadaşlar
sizlere bir öneride bulunayım. Benim web sitemde Interrail yazılarım var. Özellikle gençler, ailesi olanlara da şöyle bir öneride bulunayım. Çocuğunuza bir hediye almak istiyorsanız bir tane Interrail bileti alın. Avrupa'yı bu trenlerle özgürce geçsin. Bu bir PES, yani günlük veya haftalık ya da aylık kullanımı oluyor. Ya belli bir ülke için ya belli bir bölge için Avrupa kıtasında rahatça bu trenlerle gezebiliyorsunuz ikinci sınıflarda. O yüzden Interrail'ı bir araştırın. Hayatınızda yapabileceğiniz en güzel, ki bence genci yaşlısı fark etmez, bunu yapmamışsanız mutlaka tecrübe etmenizi öneririm. İşte bu trenlerle özgürce oradan oraya Avrupa'da gezebiliyorsunuz. Birçok kez videolarımda da anlattım. Buradayken de beni yeni takip eden de çok fazla insan var. Onlara da şiddetle öneririm. Çok keyiflidir. Burada trenler o kadar yaygın ki arkadaşlar bakın, sadece önümüzdeki 18 dakikada 11 tane tren kalkacakmış buradan. O yüzden böyle bu trenlere bine bine aktarma yapa yapa her yere gidebiliyorsunuz. Ben hatta burada Bernina Ekspresi ile de gezmiştim. Böyle cam komple olan trenler var ya, onu da göstermiştim. Videosu da var, izlersiniz. Burçin'le de belki bir çılgınlık yapıp burada daha çok fazla farklı da ekspresler var. Özel trenler bunlar. Belki birini yaparız. Günümüze ve enerjimize ve aynı zamanda havaya göre değişir. Bakın herkes demiştim ya, bisikletle burada ulaşımını sağlıyor. Tren istasyonunun oraya gelmiş, herkes bisikletini park etmiş. Arkadaşlar şu anda 5,5 kilometrelik bir tünelden çıkıyoruz. Lungern'e doğru gidiyoruz. Sonra da Interlaken rotamızda olacak. Oh, sonunda güneş gördük. Böyle dağların altındaki kazdıkları tünellerden köy köy dolaşacağız. Sağlı sollu göller de göreceğiz. Şimdi mesela yine bu dağın altından gireceğiz. Bakalım kaç kilometreymiş. Az önceki dediğim gibi 5,5-6 kilometreydi. Gideceğimiz yer de şu yeşil yazan yer, Lungern. Bu küçük, 400 metrede. Bu tünelcik. Yaklaşık 30 dakikalık bir yolumuz vardı buraya gelene kadar. Daha çok tünel içinden gittiğimiz için doğa pek göremedik, çekmedik. Ama birazdan zaten doğa kısmı Lungern'de başlayacak. Muhtemelen bu gece orada kalırız. Orası da çok tatlı bir yer çünkü. Şimdi bu ev kaçak değil mi? Kaçak. Bir tanecik ev yapılmış yolun kenarına mesela. Mümkün mü imar olması burada? Değil mi? Artık böyle çayır, çimen, Geze geze. güzel evler göreceğiz. Ne güzel yerlerden geçiyoruz ya. Hani İsviçre'de hep böyle insan şey bekliyor. Lüks, işte devasa yollar, otobanlar, ama hayır, İsviçre aslında böyle bir yer. Bildiğiniz Avusturya gösterdiğimiz gibi köylerin olduğu, tek gidiş tek geliş yolların olduğu, bir tarafınızda göller, bir tarafta da dağlarla bezenmiş bir tabiat aslında. Evet, köyümüze gelmiş bulunmaktayız. Vay vay vay. Sağ tarafta böyle çok güzel göl manzaraları başladı. Of, çok güzel görünüyor sağ taraf. Burası mesela Interlaken'a göre daha sakin ama oldukça fotojenik bir yer. Böyle tepede bir kilise karşılıyor. Gayet şık yapılmış. Sağa doğru gidelim. Yolumuzu bulalım. Arabamızı şurada ileriye park ettik. Bir konuya da değinmek istiyorum. Bakın şurada bir halkın kullanabileceği ortak bir tuvalet var. O kadar temiz ki. Sıradan bir tuvalet ya. Dikkatimizi çekti. Şimdi bu köyün etrafından yürümeye başlıyoruz. Gölün ve köyün ismi aynı zaten. Lungern diye geçiyor ve bakın insanlar ta tepelerde yaşıyorlar. Herhalde orası bir 200-300 metre vardır. Bizim Rize, Artvin taraflarındaki yaylı evleri gibi. Böyle köyün içinde gezerken çok güzel bir hemen kenarda tenis kortları bizi karşıladı. Çocuklar şurada yüzüyorlardı. Güzel bir parkları var. Karşıda teleferikle tepeye çıkabiliyorsunuz. Onu merhaba. Sonraki günlerde anlatacağız zaten. Nasılsın abi, iyi misin? İşte burası İsviçre'de bir sıradan köy. Orada bak teknesiyle gölü geziyor. Şurada hayvancılık yapıyorlar. Böyle köyün içinde harika, tertemiz, pırıl pırıl yollar var. Şuradaki böyle evlerde yaşıyorlar. O yüzden biz de zaten önümüzdeki 3-4 gün bu şekilde gezeceğiz. En önemli yerleri Interlaken taraflarında. Hatta orada Müren Dağı var. Oraya da çıkmayı planlıyoruz. Buraya kadar gelmişken bu köyü de görüp uğramak istemiştik. Interlaken'a gitmişken orada mı kalalım diye yolda plan yaptık. 1262 franka falan oteller var. Yani 1300 euro. Sıradan birkaç otele bakayım. Gel Burçin gösterelim.
Ya bunlar nasıl fiyatlar ya arkadaşlar? Hani 268 falan iyi diyorum şu anda. Yani bu gece bir yerde kalacak olsak 300 Euro'dan aşağı yer yok. Uf, ne yapsak buraya kadar gelmişken birkaç günlüğüne işe falan mı girsek? Ya inanılmaz gerçekten bu gezi fena oldu bu sene. Hani enflasyon var tamam da bu artık enflasyon değil canını okuma. Gözünü seveyim ben Vietnam'ın, Bali'nin, Tayland'ın ya. Vallahi billahi hepsi. Hong Kong'da bile hani günlük 120 dolara, 130 dolara kalıyorduk. Buralarda 200-300 dolar çöp tabiri caizse. Çözeceğiz, halledeceğiz. Devam. Çok güzel yerlerden geçmeye başladık. Arka tarafta işte Alpler görünmeye başladı. Biz de böyle dağın başından aşağıya doğru iniyoruz şu anda göllerin olduğu yere doğru. 200 metrelik bir tünelden geçecekmişiz Burçin. Yine. Senin az önce ya bu yol çok farklı. Nasıl bir yol dediğin yer burası. Yol da şu şekilde. Evet. Böyle bir yol. İç içe geçmiş çünkü tüneller gelmiş yolların altından. Biraz karışık görünüyordu. Var ya 180 derece döndük herhalde. Çıkıyor mu? Az kaldı. Evet. Ve geliyor. Hazır mısın? 3, 2, 1. İsviçre başlasın. Şimdi bak gerçek İsviçre'yi görmeye başlayacağız. Bu zamana kadar şehirleri gördük. Yollarını, ulaşımlarını gördük. Köy, doğa, tabiat, göller. Biz bir delilik yaptık. Dedik ki otobandan herkes gider. Yani düzgün yoldan. Hadi gel dedik asıl köy yolundan gidelim. Böyle yerlere soktu bizi. Manzaraları da görmek istedik ama karşıdan Allah korusun bir otobüs gelse ne yapacağız bilmiyoruz. Böyle doğanın içinden göllere çıkan çok güzel yollar var. Bu arada şakasına söylüyorum. Buralara gelirseniz ana yoldan değil göller başladığında göle yakın yollardan gidin. Öyle olduğu zaman daha çok manzara görürsünüz. Çünkü ben bu yolları hatırlıyordum. O yüzden böyle bir çılgınlık yapalım. Daha keyifli olsun dedik. Bak tam şimdi işte huzur dolu yerlerden geçiyoruz. Çok da güzel bir akşamüstü oluyor. Var ya şu aile Türk değilse ben hiçbir şey bilmiyorum. Gölün kenarında mangal yakıyorlar. Geride de vardı birkaç kişi mangal yakan. Hatta Burç'un da tartışmasını yapmıştık. Ya dedik buralarda biz olsak her yerde mangal yakarız dedik. 2 tane mangal yakan gördük. İkisi de eminim Türktü. Şimdi Interlaken kasabasına gelmek üzereyiz. Böyle aynı zamanda karavanlarıyla gelmiş insanlar yolun kenarına karavanlarına park etmişler. Kampçılık yapıyorlar. Bu yol çok güzeldi. Durumlar kötü. Neden diye sormayın. Kalacak yer yok. Bulamadık. Kaçtı telefondan, uygulamalardan rezervasyon yapmaya çalışıyorum. Beni atıyor. Booking'de de sıkıntı yaşadık. Muhtemelen son dakika olduğu için fiyatları arttırıyorlar. Her yer Hintli ve Arap oldu. Arkadaşlar. Yani küçük Tayland 2'yi yaşıyoruz şu anda. Ve arabamızı şuraya bir yere park ettik. Buradaki bütün park yerlerinde uygulamalar var. Telefonunuzu indiriyorsunuz, plakanızı giriyorsunuz. Oradan direkt kredi kartınızla ödeyebiliyorsunuz. Yapmazsanız 200 frank cezası var yakalanırsanız tabii ki. Şurada otelin bir tanesine gidip soracağım. Yerin var mı abi diye. Çünkü neden biliyor musunuz? Sabah bunu görmek için. Alpleri görüyorsunuz. Buzulları görüyorsunuz. Binlerce metre yukarıdaki o güzellikleri görüp uyanacağız. Ve tabii ki sonraki bölümde oralara doğru çıkacağız inşallah. Çok güzel oldu. Yani az önce gezdiğimiz yerlerin hiçbir tanesinde böyle bir yaşayan nokta yoktu. Ama Interlaken'a geldik. Tam merkezine girişimizi yaptık. Bir anda turizm başladı arkadaşlar. Kalacak yer niye sıkıntı? Yani 500 euro, 700 dolara çıkarttılar fiyatları. En kötü artık bir yolunu bulacağız bir şekilde. Bakın mesela şu otelden yer ayırmaya çalışıyoruz. Sürekli sistem atıyordu. Şimdi kapısına gidip dayanacağız. Çünkü yer var görünüyor ama satın alamıyoruz. Ve yeri de çok güzelmiş be. Baksanıza. İşte sabahtan beri bahsettiğim yerlere geldik sonunda. Gittiğimiz otelde 1,5 kat internette görünenden fazla para istediler. Verecektik tamam hani para sorun değil bir gece kalacağız sonuçta. Ama sonra dedik ki yani bir bakalım son kez. Ve çok güzel bir otel bulduk. Son dakika yeniden açtılar. Yapıyorlar çünkü bunu biliyor musunuz? Sürekli fiyatlarla böyle anlık oynuyorlar. Dedik ve 200 küsür franka harika bir otel bulduk. Şimdi oraya doğru gidiyoruz.
park yerini soracağız. Çünkü bizim arabayı bıraktığımız yerde gece kalamıyormuş arabalar. Bundan da emin olmamız lazım. Ama arkadaşlar gerçekten o kadar güzel bir kasabaya geldik ki hayatta hemen how are you good? Good, good. Gerçekten rüya gibi. Hani ikimiz de yolda biraz yorulduk. Hatta Burçin'in modu düşmüştü. Ya ne var ya burada? Hala bir şey görmedik ya diyordu. Ben de ona diyordum ki ya bekle, Alpleri daha görmedik. Birazdan kendine geleceksin. Dağı görünce az önce Deniz bu ne ya falan. Çok Aa, balıklar var. Japon bahçesi. Japon balığı. Beslemeyin diyor tabii ki. Bakalım otele giderken başımıza ne geliyorsa size canlı canlı görün işte. Evet, bizim otelimiz burası arkadaşlar. Carlton Europe adında. Yine merkezde güzel bir otel inşallah. Odalarda güzel bir manzarası olursa değmeyin keyfimizi. Bu kalabalık ne ya? İşte bunu diyorum ya. Yani o kadar böyle yoğun bir turizm var ki. Bak resepsiyonda sırada bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir manzaraya karşı odamız var. Ama böyle bir yerde odamıza yerleşmiş olduk. Arabamızı da şuraya park ettirdiler. 25 frank verince park ediyorlarmış. Dağlarımız, mağlarımız süper ama şöyle bir odacığımızı da size bir gösterelim. En azından gep geniş. Orada bize ait bir duş, tuvalet var. Böyle televizyonumuz var. Şimdi videoyu devam etmiyorum. Videoyu bitiriyorum. Bu kaldığımız otele kadar açıklamaya bırakacağım. Araba kiraladığımız yerlere kadar görebilirsiniz. Neden? Çünkü hem gözlerim yoruldu hem enerjim düştü. Ve birazcık da anı yaşamak istiyoruz. Akşam buralarda bir şey yok. Yemek yiyip yatacağız. Sonraki bölümde de işte bu dağların tepelerinde hep beraber gezeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizim için keyifli bir yolculuk oldu. Çocuklar da yoruldu. Hanım da yoruldu artık. Yine dediğim gibi detayları açıklamaya bırakırım. Oradan bakarsınız. Artık bir sonraki bölümde tam anlamıyla Alplere doyacağımız bölümler olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Mosaic Apartments ve Montebello Villas sundu.